Şeker? Kararımın ne olacağını şimdiden biliyor musun? Bilmesem kahin olmazdım, değil mi? Peki zaten biliyorsan ben nasıl karar vereceğim? Çünkü buraya karar vermek için gelmedin. Kararını çoktan verdin. Buraya neden bu kararı verdiğini anlamaya geldin. Merhaba sevgili dostlar. Bugün insanlık kadar eski, bir o kadar da güncel bir soruya cevap arayacağız. Özgür irademiz var mı? Yani hayatımızdaki seçimleri gerçekten biz mi yapıyoruz? Yoksa tüm kararlarımız zaten önceden belirlenmiş bir senaryonun parçası mı? Bu derin, kafa karıştırıcı konuyu bilim, felsefe ve dinlerin bakış açılarıyla birlikte inceleyelim. Hazırsanız düşünmeye başlıyoruz. Konuya en sıcak yerden, yani bilimden başlayalım. Son yıllarda nörobilim alanındaki gelişmeler özgür irade tartışmasına bambaşka bir boyut kazandırdı. Bilim insanları beynimizin karar alma süreçlerini anlamak için çeşitli deneyler yaptılar. Belki de en bilinen deneylerden biri 1980'lerde Benjamin Libet tarafından yapıldı. Libet, deneklerden istedikleri zaman bir düğmeye basabileceklerini, sadece ne zaman basmaya karar verdiklerini söylemesini istedi. Sonuçlar çok şaşırtıcıydı. Denekler düğmeye basma kararı almadan birkaç yüz milisaniye önce beyin aktivitesi başladığı ortaya çıktı. Yani beynimiz bir kararı, biz o kararı aldığımızı fark etmeden önce verdiği ortaya çıktı. Bu deney bazı bilim insanlarını özgür iradenin sadece bir illüzyon olabileceği sonucuna götürdü. Buna göre kararlarımız bilinçli farkındalığımızın bir sonucu değil. Acaba aldığımız kararlar beynimizdeki karmaşık, sinirsel ağların bir sonucu olabilir miydi? Nobel ödüllü bilim insanı Francis Crick, bir zamanlar insanları sinir hücrelerinin bir koleksiyonundan ibaret olarak tanımlamıştı. Bu tür yaklaşımlar biyolojik yapımızın, genlerimizin ve çevresel faktörlerin davranışımızı ne kadar etkilediğini vurguluyor. Peki kuantum fiziğine bakalım. Mikro düzeyde, yani atom altı parçacıklar dünyasında her şeyin kesin olarak belirlenmediği bir belirsizlik ilkesinin olduğu biliniyor. Bu belirsizlik bazılarına göre determinizmin makro düzeydeki geçerliliğini sorgulatabilir. Ancak kuantum belirsizliğinin insan kararlarını nasıl etkilediği veya etkileyip etkilemediği hala büyük bir tartışma konusu. Kuantum seviyesindeki belirsizlik özgür iradenin kanıtı mıdır? Yoksa daha derin bir kaderin gizemine mi işaret eder? Bu soruların cevabı henüz net değil. Bilim, beynimizin ve biyolojimizin davranışlarımız üzerindeki güçlü etkisini gösteriyor. Ancak bu özgür iradenin tamamen yok olduğu anlamına mı gelir? Yoksa özgür irade biyolojik süreçlerin ötesinde bir varoluşsal boyut mu taşır? İşte burada felsefe sahneye çıkıyor. Felsefe, özgür irade kavramını binlerce yıldır tartışıyor. Bu tartışmanın merkezinde determinizm ve özgür irade kavramları yer alır. Determinizm, evrendeki her olayın önceki olaylar tarafından kaçınılmaz olarak belirlendiği görüşüdür. Eğer determinizm doğruysa attığımız her adım, söylediğimiz her söz, aldığımız her karar başlangıç koşulları ve neden-sonuç ilişkileriyle zaten önceden belirlenmiştir. Bu durumda geçmişimiz, genetik yapımız ve çevremiz şu anki benliğimizi ve gelecekteki her hareketimizi adeta bir zincirin halkaları gibi oluşturur. Eğer her şey belirlenmişse o zaman seçim dediğimiz şey bir illüzyon, değil mi? Gerçek bir özgürlüğümüz yok o zaman. Bu görüşün karşısında ise özgür irade inancı yer alır. Bu görüşe göre insanlar kendi eylemlerini ve kararlarını bağımsız bir şekilde seçme yeteneğine sahiptir. Yani birden fazla seçenek varken bilinçli bir tercih yapabiliriz ve bu tercih tamamen bize aittir. Eğer özgür irade varsa eylemlerimiz sadece dışsal faktörlerin bir sonucu değildir. Kendi içsel gücümüzle ben dediğimiz o bilinçli varlığın tercihleriyle şekillenir. Ahlaki sorumluluk, övgü ve eleştiri gibi kavramlar ancak özgür iradenin varlığıyla anlam kazanır. Eğer seçimlerimizden biz sorumlu değilsek, o zaman davranışlarımızdan sorumlu tutulmamız çok büyük haksızlık.
Felsefedeki üçüncü bir yaklaşım ise uyumculuk. Bu görüş, özgür iradenin ve determinizmin aslında birbiriyle çelişmediğini savunur. Uyumculara göre özgürlük, dışsal kısıtlamalar olmaksızın kendi arzularımıza göre hareket etme yeteneğidir. Yani eylemlerimiz belirlenmiş olsa bile bu eylemleri kendi içsel nedenlerimizle yapıyorsak ve dışarıdan zorlanmıyorsak yine de özgür sayılırız. Örneğin bir su içmeye karar verdiğinizde bu kararınız önceki tüm deneyimleriniz ve beyin yapınız tarafından belirlenmiş olabilir. Ancak bu kararı kendi isteğinizle ve dışarıdan bir baskı olmadan aldığınız için kendinizi özgür hissedebilirsiniz. Uyumcular için özgürlük, alternatif bir şekilde hareket edebilme yeteneği değil, kendi arzularına göre hareket edebilme yeteneğidir. Bazı filozoflar ise iradeyi hayatın temelinde yatan kör ve anlamsız bir güç olarak görmüş. Bireysel özgür iradenin sınırlı olduğunu ve aslında o büyük iradenin bir yanılsaması olduğunu savunmuştur. Felsefi tartışmalar özgür iradenin ne anlama geldiği ve evrendeki yerinin ne olduğu konusunda bizim daha derin düşünmemizi istiyor gibi. Şimdi de dinlerin bu konudaki yorumlarına bakalım. Seçim mi, kader mi? Hemen hemen tüm büyük dinler özgür irade kavramına kendi yorumlarını getirir ve genellikle insana verilen bir sorumluluk alanı olarak değerlendirir. İslam'da özgür irade ve kader konusu oldukça derinlemesine ele alınır. İslam inancına göre Allah'ın her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten mutlak bir iradesi vardır. Her şey Allah'ın bilgisi ve takdiri dahilinde gerçekleşir. Ancak bu insanın tamamen kaderine mahkum olduğu anlamına gelmez. İnsana cüzi irade yani sınırlı bir seçme ve tercih etme yeteneği verilmiştir. Bu cüzi iradesiyle iyilik ve kötülük arasında seçim yapabilir ve bu seçimlerinden de sorumlu tutulur. Kur'an'da birçok ayette insanın eylemlerinden sorumlu olduğu ve yaptığı amellere göre karşılık göreceği vurgulanır. Yani Allah sonsuz ilmiyle her şeyi bilir ve diler. Ama insan bu bilme ve dileme dahilinde kendi tercihlerini yapar. Bu bir denge meselesidir. Ne tamamen sınırsız bir özgürlük ne de tamamen bir zorunluluk. Tanrı'nın her şeyi bilmesi ve her şeye gücü yetmesiyle insanın özgür iradesi arasındaki ilişki yüzyıllardır teologlar tarafından tartışılmıştır. Bazı Hristiyan mezhepleri Tanrı'nın her şeyi önceden belirlediği kaderci bir görüşe daha yakınken diğerleri insanın özgür seçimlerinin altını çizer. Ancak genel kabul gören görüş, Tanrı'nın insanlara özgür iradeyi bahşettiği ve onların bu iradeyle Tanrı'ya inanıp inanmamayı, iyilik veya kötülük yapmayı seçebilecekleridir. İncil'de de insanın sorumluluğu ve seçimlerinin sonuçları üzerine pek çok öğüt bulunur. Diğer birçok dinde de insanın ahlaki sorumluluğu ve bu sorumluluğun temelinde yatan özgür irade vurgulanır. Karmadan bahsedilen Doğu dinlerinde bile bireyin eylemlerinin ve seçimlerinin sonucu üzerinde bir etkisi olduğu düşünülür. Bu bir nevi ne ekersen onu biçersin ilkesine dayanır. Ancak bu ilke özgür bir seçimin varlığıyla anlam kazanır. Dinler, özgür iradeyi genellikle insanın sorumluluk taşıyan ve bu dünya üzerindeki varoluşuna anlam katan bir özellik olarak ele alır. Bu bakış açısı, bilimin determinist çıkarımlarıyla bazen çelişiyor gibi görünse de, özgür iradenin insan kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dair güçlü bir sezgisel inanç yaratır. Peki tüm bu bilimsel verilere, felsefi argümanlara ve dini yorumlara baktığımızda özgür irademiz var mı, yok mu? Bu soruya tek bir kesin cevap vermek gerçekten çok zor. Belki de özgür irade sandığımızdan daha karmaşık bir kavramdır. Belki de beynimizdeki bilinç dışı süreçlerle, çevresel etkenlerle ve genetik mirasımızda iç içe geçmiştir. Ancak yine de bizi biz yapan o bilinçli benin bir ifadesidir. Bilim bize beynimizin ne kadar otomatikleşmiş süreçlerle çalıştığını gösterirken, felsefe bize kavramsal olarak özgürlüğün ne anlama geldiğini sorgulatır. Dinler ise bize ahlaki sorumluluğumuzun ve seçimlerimizin önemini hatırlatır. Belki de özgür irade sandığımızdan daha karmaşık bir kavramdır. Belki de özgür irade siyah ya da beyaz değil, gri bir alandır. Belki de tam bir determinizm altında değiliz ama tamamen de özgür değiliz. Ya da belki de özgürlük var olan seçenekler arasında kendi
içsel deneyimlerimizle bir seçenek yapma yeteneğidir. Herhangi bir dışsal zorlama olmadan. Özgür iradenin var olup olmadığına dair nihai karar muhtemelen sizin kişisel felsefi duruşunuza ve hayata bakış açınıza bağlı olacaktır. Ancak şu bir gerçek ki bu soruyu sormaya devam ettiğimiz sürece insan olmanın derinliklerini ve varoluşumuzun gizemlerini keşfetmeye de devam edeceğiz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özgür irademiz sizce var mı? Yoksa her şey sadece bir illüzyon mu? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi aşağıda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.